Korsanlar kimlerdi? Hazine gemilerine sızan ve altın dolu sandıklarla evlerine dönen cesur figürler mi? Kurbanlarına merhamet etmeyen acımasız deniz hırsızları mı? Yoksa denizde hırsızlık yaparak seyahat için para ödeyen cesur maceracılar mı? Aslında korsanlar bunların hepsi ve daha fazlasıydı. Yüzyıllar boyunca korsanlar dünyanın denizlerini ve okyanuslarını aştılar. Karasakal, William Kidd, Enniboni, Barbaros Hayrettin Paşa gibi isimler korsanlar arasında en bilinenlerde çoğu Karayip Korsanları film serisindeki gibi denizlere hakim olmuşlardır. Bugün korsanlık hakkında bildiklerimiz Karayip Korsanları, Define Adası, Peter Pan gibi popüler kültür öğelerine borçlu olsak da korsan kültürü ve yaşam tarzları hakkında bildiklerimiz gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? O halde şimdi korsanlar hakkında esas gerçekler neymiş bir bakalım isterseniz. Korsanlar altın çağını ne zaman yaşadı? Korsanlığın altın çağının temelleri 1670'lerde başlasa da gerçek anlamda altın çağının yaşandığı dönem 1713 ile 1730 yılları arasındaydı. Günümüzde çoğu kişinin adını duyduğu Karasakal, Enniboni ve Charles Vane gibi korsanlar bu dönemde faaliyet gösterdi. Ayrıca ünlü Amerikan dizisi Black Sail'de de konu olan Bahamalardaki Korsan Cumhuriyeti de bu zamanda kurulmuştu. Korsanlar pek çok farklı alana hedef alıyordu. Özellikle Bahamalar üzerinden Batı Hint adaları, Jamaika ve Amerikan limanlarına giden ticaret yollarındaki gemilere baskın düzenliyorlardı. Bu korsanlar kendilerine zenginlik kazandıracak her şeyi elde etmeye amaç edinmişlerdi. Örneğin ipek, baharat ve korsan gemilerinde temel içecek olan rom ve şaraplar onlar için en arzu edilen ganimetlerdi. Peki korsanlar hangi rahatsızlıklardan ve hastalıklardan müsteripti? Korsanlar hemen hemen diğer gemilerde olduğu gibi C vitamini eksikliğinden kaynaklanan şişmiş, kanayan diş etleri, eklem ağrısı, halsizlik ve en sonunda ölümle sonuçlanan iskorbüt hastalığıydı. Popüler kültürde çok fazla adını duyduğumuz ama aslında gerçek bir içecek olan grog isimli popüler bir içecek. İskorbütle mücadele konusunda korsanlara bir nebze de olsa yardımcı oluyordu. Grog, bir ölçü rom, 4 ölçü su, bir kaşık dolusu esmer şeker ve bir limon suyundan oluşuyordu. Diğer bir tehdit de özellikle Karayipler'de yaygın olan sıtma hastalığıydı. Bu hastalığı tedavi etmek için de Güney ve Orta Amerika'da yaygın olarak bulunan kına ağacının kabuğundan yapılan kinin tentürü içmeye başladılar. Ve tabii ki çok yaygın olan kavgalardan kaynaklanan yaralanma riski her zaman vardı. Yara enfeksiyonları yaygındı ve korsanlar çok kolay bir şekilde kol veya bacaklarını kaybedebiliyorlardı. Pekala korsan gemilerinde etnik azınlıklara nasıl davranılırdı? Korsan gemileri oldukça çok uluslu ve oldukça çeşitliydi. Korsanlığın altın çağında Atlantik dünyasındaki korsan ekiplerinin yaklaşık %50'si beyaz İngiliz ve Amerikan sömürgelerinden olurdu. Yani diğer yarısı çeşitli ülkelerden insanlar olurdu. Fransız, İspanyol ve Portekizli korsanların yanı sıra Doğu Hindistan'dan gelen korsanlar da vardı. Bunların dışında korsan gemilerinde köleleştirilmiş, esaretten kurtulmuş veya serbest bırakılmış siyah Afrikalı korsanlar da bulunuyordu. Korsan gemilerinde etnik azınlıkların nasıl davranıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak köle gemilerinden yakalanan ve kolonilere de köle olarak satıldıkları için korkunç muamele gören siyahiler bulunuyordu. Bu durum pek yaygın değildi. Genel olarak köle gemilerinden ele geçirilenler daha sonradan korsan mürettebatına dahil edilirdi. Örneğin Karasakal'ın mürettebatından 14'ü kölelikten gelmeydi. Kısaca korsan gemilerinde beyaz olmayan erkeklerin diğer gemilerde bulunmalarına imkan yokken bu şansı korsan gemilerinde de elde etmekteydi. Yani korsan gemilerinde bulunmak için gerekli olan şey dini inanç ya da ten renginden çok savaşma yeteneği ve korkusuz olmaktı. Peki o halde korsanlığın altın çağı ne zaman düşmeye başladı? Tarihçi Marcus Rediker, korsanlığın altın çağının 1726'da korsan William Fly'ın idam edilmesiyle sona erdiğini, çünkü onun bir korsanın halka açık son idamı olduğunu belirtir. 1713'ten sonraki 10 yılda 4000'e kadar korsanın idam edildiği düşünülüyordu. 1720'lerin sonunda Karasakal gibi tanınmış korsan liderlerinin çoğu idam edilmişti. Ayrıca korsanlıkla mücadelede Avrupa uluslarının birçoğunun savaşabilecek yetenekli denizcilere ihtiyacı vardı. Korsanlara korsan olarak yaptıkları hizmet karşılığında af teklif edilirdi. Pek çok korsan bunu kabul etti. Çünkü çoğu için yasa dışı korsanlık artık riske girmeye değmezdi. Son olarak korsanlar hakkında yanlış bilinen gerçeklerden de biraz bahsedelim. Kendisinden sonra gelen diğer korsanlar için en büyük motivasyon kaynağı olan bir korsan, yalnızca tüm zamanların en büyük korsan ganimetini ele geçirmeyi değil, ölümüne kadar özgür kalmayı başaran İngiliz korsan Henry Avery'di. Bugün korsan aksanıyla konuşan birini duyduğunuzda bilin ki o kişi kesinlikle böyle konuşmamıştır. İngiliz Batı ülkesi aksanı Hollywood'da Long John Silver, Define Adası 1950 ve Karasakal 1952 rolleriyle günümüz korsanlara romantik bakışımızı sonsuza dek değiştiren aktör Robert Newton'un iki film performansıyla popüler hale geldi.
Orta Çağ'daki en ünlü korsanlar yalnızca Baltık Denizi ve İngiltere'yi taciz etmekte kalmayıp Afrika ve İtalya'nın sularına ve kıyılarına saldıran Viking baskın gruplarıydı. Tüm zamanların en popüler korsan temalı kitapları Robert Louis Stevenson'ın Treasure Island ve G.M. Barrie'nin Peter and Wendy 1911 kitabıdır. Edward Karasakal Teach hayatı boyunca zorlu bir korsan olduğunu kanıtlamış olsa da bugün çoğunlukla kurgudaki en popüler korsan figürü olarak hatırlanıyor. Başarıları sayısız romana, filme ve diğer medya biçimlerine uyarlandı. Tüm korsanlar ağır yaşam koşulları nedeniyle bu hayatı seçmedi. Zengin Barbadoslu arazi sahibi Steve Bonny maceracı hayatı sevdiği için korsanlığa yöneldi. Asılmadan önce bir yıl boyunca da aktifti. Afrika'nın en ünlü korsan ülkeleri Cezayir, Tunus, Trablus ve Fas'taki limanlardan gelen Berberi korsanlarıydı. Avrupa'yı o kadar rahatsız ettiler ki 1 milyondan fazla Avrupalıyı köleleştirmeyi başardılar. En çok hazineyi toplamayı başaran bir korsan şüphesiz Bartholomew Roberts'ti. 470'ten fazla gemiyi başarıyla ele geçirdi. Kanca elleri, tahta çivi ayakları ve omuzlarında papağanlar olan korsanlar 18. ve 19. yüzyıl romancıların eserleriydi. Tüm zamanların en başarılı korsanı İngiliz tacı adına Yeni Dünya'daki İspanyol gemilerini ve kıyı şehirlerini yağmalayan Galli korsan Henry Morgan'dı. İnanılmaz derecede acımasız olarak hatırlanırdı. Korsan hazinelerinin oluşumları romancılar tarafından popüler hale getirildi. Ancak gerçekte sadece 2 olay doğrulandı. Biri Silver'ın hazinesini gömen İngiliz kaptan Francis Drake ve diğeri de korsan William Kidd. Ama her ikisinin de hazineleri asla bulunamadı. Korsanlık tarihinde çok fazla kadın yoktu. Ancak birkaçı özellikle bir korsan gemisinde görev yapan Annie Bonny ve Mary Read öne çıkmayı başardı. Annie Bonny 1720'de yakalanıp asılan korsan kaptan Carlo Jack Rackham ile ilişki içindeydi. Mary Read hapishaneden hastalıktan öldü ancak Annie Bonny'nin akıbeti bilinemedi. Karayipler'deki en kötü şöhretli korsan Edward Love'dı. Öldürmeden önce mahkumlarına acımasızca işkence eden biriydi. Çoğu korsan açgözlülük nedeniyle ticari gemileri ve limanları yağmalardı ama Kara Sam Bellamy öyle değildi. Kendisini korsanların Robin Hood'u olarak adlandırırdı ve korsan eylemleri için ideolojik gerekçeleri vardı. Gemisi 1717 yılında da fırtınada kayboldu. Korsanlar ellerine geçen her türlü işkence aletini kullanırlardı. Ancak kayıtlı tüm tarih boyunca mahkumlarını denize atlamaya zorlamak için neredeyse hiç tahta kalas kullanmadılar. Öldürmek istedikleri insanların çoğu gemiden rastgele atılırdı. Ve tek bir gerçek korsan hazine haritası da bu zamana kadar bulunamadı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olma adına abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın.